Videomu izleyen herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Ben Sibel Yalçın. Bugün sizlerle mutfağımda hazırlayacağımız efsane lezzet profiterol. Herkese keyifli seyirler dilerim. Ben profiterolü hazırlarken önce içine koyacağımız vanilyalı kremasını hazırlayarak başlıyorum. Kremanın soğuması gerekiyor. O yüzden önce kremasını hazırlayacağız. Sonra pataşu hamuru, onun ardından da üzerinin çikolata sosunu. Vanilyalı kreması için gerekli olan süt, yumurta sarısı, toz şeker, un ve nişastayı tencerenin içerisine koyup iyice karıştırdıktan sonra ocağı açıp koyulaşmasını bekliyorum. Koyulaştıktan sonra da ocağı kapatıp içerisine bir paket vanilya koyacağım. Vanilyasını koyun, karıştırın ve soğumak üzere kenara alın. Soğumak üzere kenara aldığınızda da mutlaka üzeri kabuk tutmasın diye de ara sıra karıştırmayı unutmayın. Şimdi pataşu hamurumu hazırlıyorum. Suyumu koydum. İçerisine tereyağı veya margarin. Tabii ki tereyağı kullanırsanız daha lezzetli olacaktır ama isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı toz şeker, bir tutam da tuz ilave edip yine ara ara karıştırarak yağ eridikten sonra da içine unu ilave edeceğim. Yağ eridi. Şimdi içerisine bir su bardağı un koyuyorum. Malzeme listesine zaman zaman sizlere ölçüleriyle söylemiş olsam da mutlaka video altında yer alan malzeme listesini kontrol edin. Zaman zaman ölçüyü yanlış söyleyebilirim. Zaman zaman kullanmış olduğum malzemeyi yanlış söyleyebilirim. O yüzden mutlaka videonun altındaki malzeme listesinde kontrol edin. Unu içerisine koyduktan sonra da içinde hiç topak kalmayacak şekilde karıştırma işlemini yapıyorum. Unun tamamen yok olması, hiç içerisinde topak kalmaması çok önemli. Bu işlemi yaptıktan sonra da kısık ateşte 2-3 dakika kadar daha yine karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum. Çok çabuk soğuması için cam bir kasenin içerisine aktardım. İyice soğuduktan sonra da 3 tane yumurta kullanacağım. Tek tek yumurtaları hamurumuzun içerisine yedireceğiz. Önce mikserle başlıyorum ama ikinci yumurtadan sonra benim mikserim zorlanıyor. O yüzden de üçüncü yumurtayı koyduğumda mikserle karıştırma işlemini bırakıp bir spatula veya bir tahta kaşıkla üçüncü yumurtayı çok iyi bir şekilde karışıma yediriyorum. Tarifte 3 adet yumurta kullanıyoruz. Yalnız bu yumurtaların da L boy yumurta olması gerekiyor. Eğer L değil de M boy yumurtanız varsa o zaman mutlaka 4 tane yumurta kullanın. Yoksa pataşu hamurunuzun kıvamı olmayacaktır. Yumurtaların hamurun içerisine çok iyi bir şekilde karışmış olması gerekiyor. Tamamen hamur macun kıvamına gelene kadar spatula ile karıştırdım. İstediğim kıvama artık hamurum geldi. Şimdi bir krema sıkma torbasının içerisine bütün hamuru boşaltacağım. Bu tarif benim yıllardır, yaklaşık 25 yıldır yapmış olduğum bir tarif. Hiç beni yanıltmadı. O yüzden de bu sefer yaparken videosunu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Üzerindeki çikolata sosu efsane oluyor. Tam pastanede yediğiniz kıvamda bir çikolata sosu. Onun da sırrını videonun sonunda göreceksiniz. Pataşu hamurumun hepsini poşetin içerisine koydum ve iyice sıkıştırdım. Boşluk kalmaması için tepsimin içerisine yağlı kağıt koydum. Krema sıkma torbasının ağzını kestikten sonra da belirli aralıklarla sıkacağım ama öncesinde yağlı kağıt kaymasın diye tepsinin içerisinde birer parça hamurdan alıp dört bir köşesine koyarak yağlı kağıdı tepsiye yapıştırıyorum. Evet, her şey hazır. Şimdi artık belirli aralıklarla hamurumu tepsiye dizeceğim. 200 derecede fırınımı önceden iyice ısıttım. Yaklaşık 1-45 dakika pişireceğim. Ondan sonra da 1-5 dakika hiç fırının kapağını açmadan 5 dakika fırının içerisinde bekletip
daha sonra fırından çıkaracağım. Her zaman söylediğim gibi pişirme süresi, derecesi tamamen bilgi amaçlı sizlerle paylaşıyorum. Benim fırınımda bu derecede ve bu sürede pişiyor ama sizin fırınınızda pişirme süresi değişebilir. Buna lütfen dikkat edin. Pataşu hamurumu fırına verdim. Şimdi artık üzerinin çikolata sosunu hazırlıyorum. Bunun için de tencerenin içerisine süt koyuyoruz, un, kakao, toz şeker. 200 mililitrelik su bardağıyla toz şeker koyuyorum, 1 su bardağı ve en son olarak da su. İşte çikolata sosundaki püf noktası içerisine su konulması. Çok hafif, çok lezzetli bir çikolata sosu elde edeceksiniz. Farklı tariflerinizde de bu çikolata sosunu kullanabilirsiniz. Kaynamaya başladı. 2-3 dakika kadar bekledim. Ardından da içerisine bir paket çikolata koyacağım. Çikolata da içinde eridikten sonra tencereyi ocaktan alarak soğumaya bırakacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen videonun sonunda videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha çok kitlelere ulaşmam için de sosyal medya hesaplarınızdan videomu paylaşarak destek olabilirsiniz. Bu esnada profiterol toplarım da pişti. Profiterol toplarının çok güzel pişmesi gerekiyor. Eğer pişmezse hem sönecektir fırından çıkarttığınızda hem de içerisi hamur olarak kalacaktır. O yüzden pişme süresi çok önemli. Dediğim gibi 200 derecede önceden ısıtmış olduğum fırında ben 45 dakika pişirdim. 5 dakikada fırının hiç kapağını açmadan içerisinde bekletip daha sonra fırından çıkarttım. Hamuru fırına verdikten sonra da mutlaka fırını ara ara kontrol edin. Güzel bir kahverengi renk almış olması gerekiyor fırından çıkartmadan önce. İçinin çok iyi bir şekilde pişmesi için buna dikkat ettikten sonra fırını kapatın. İyice soğuduktan sonra da içerisine daha önceden hazırlayıp soğutmuş olduğum vanilyalı kremayla dolduruyorum. En son olarak da servisten önce o efsane lezzet olan ve profiterolün olmazsa olmazı çikolata sosunu dökerek üzerine servis ediyoruz. Umuyorum siz de yapıp en az bizim kadar beğenirsiniz. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.